Telefonda konuşuyorsun ya toplu ulaşımda. Bağırarak konuşanlar var. Rahatsız oluyorsun. Abi ailenle restorana gelmişsin. Adamın biri oradan bağırıyor. Bas bas bağırarak telefonda görüşme yapıyor. Gerçekten bu rahatsız edici bir durum. Saygısızlık ya. Merhaba. Bugün günlerden Mevlüt'ün telefon konuşması. Evet Mevlüt. Telefonda ne konuştun? Ne konuşmamı isterdin ki? Bilmem. Yeniden merhaba. Bugün günlerden telefon konuşması. Bir insan telefonda nasıl konuşmalı? Bence böyle konuşmalı. Öyle konuşursa biraz durum tehlikeli olmaz mı? Sen mesela benimle telefonda öyle konuşsan Evet. ben direkt kapına gelebilirim. Telefonda ne konuştuk? Neler konuşuyoruz gün içerisinde? Ki telefonu elimizden bırakmadığımız bir günümüzde bakalım süreç bizi nereye götürecek? Şimdi telefonunu aldın eline. Evet. Numarayı tuşladın. Telefonu açtın. Hı hı. Girişini nasıl yapıyorsun? Mesela yani konuştuğun kişiye göre değişiyor mu? Ya da bir telefon konuşması nasıl olmalı? Abi tabii ki konuştuğum kişiye göre değişiyor. Mesela bir şirket aradığı zaman daha ciddi, daha disiplinli ve özenli konuşmaya dikkat ediyorum. Normal bir şekilde örnek veriyorum bir akrabalarımla konuştuğum zaman yani normal bu ses tonumla konuşuyorum. Ama şirket aradığı zaman merhaba, evet ben şuyum, buyum bir şekilde. Hani biraz daha ses desibelini biraz üst katmandan vermeye çalışıyorum. Ben mesela her zaman telefonla istediğim gibi konuşamadığımı düşünüyorum. Evet. Örnek veriyorum, kız arkadaşımla konuşuyorum. Tam böyle bir şey söyleyeceğim. Bir dakika diyorum, bir şey söyleyeceğim demeye kalmıyor. Kız suratıma kapatıyor telefonu. Niye? İşte tamam hadi görüşürüz diyor ya. Evet. Görüşürüz dedikten sonra onda kapatma tuşu herhalde telefonun yanında bir yerde ya da çok kolay ulaşabileceği bir yerde anında kapatıyor. Sadece bu da sende şey değil ki buna herkes dahil. Seninle telefonda konuşan herkes neredeyse telefonu suratına kapatıyor. Ben onu anlamadım. Acaba benim silik bir yapım mı var? Bence öyle. Abi ben kapatmıyorum herhalde de o da saygı duyduğumdan. Eyvallah. O zaman kız arkadaşım bana saygı mı duymuyor? Bence duymuyor. Bir de şey var abi. Hı. Telefonda konuşuyorsun ya toplu ulaşımda. Bağırarak konuşanlar var. Evet. Bu bak yaşlıları bir tık anlayabilirsin ama yaşlı olmayıp da bağırarak konuşanlar da var. Ya Bunlar da mı duymuyor? Ya bu sadece şeyde değil, mesela bu otobüs yolculuğunda da vardı. Dayılarımız biraz hani şey yapmaya çalışıyorlar, hani sesleri gelmiyor ya. Mesela telefon çok sık kesiliyor tabii olarak Hı hı. yolculuk yaparken. Hani şey derler ya, alo sesim gelmiyor gibisinden. Bunu vermeye çalışıyorlar ya, hani böyle bir zaman sonra tamam okey biliyorsun belki ama bir zaman sonra da artık canı sıkılmaya başlıyor. Rahatsız oluyorsun. Ya da restorandayken abi ailenle restorana gelmişsin, adamın biri oradan bağırıyor, bas bas bağırarak telefonda görüşme yapıyor. Gerçekten bu rahatsız edici bir durum. Saygısızlık ya. Bir de bunu Tabii. şeyler de yapıyor. Yani ırkçılık yapmak istemiyorum ama genelde böyle yabancı dil konuşan işte ülkemize gelen yabancılar, özellikle Afrika ve Orta Asya'dan gelen, Irak, Suriye tarafından gelen yabancılar çok yapıyor. Yani bağırarak mesela yabancı dille işte Arapça ise Arapça kendi dillerinde bağırarak telefonla konuşma özgürlüğünü kendinde bulabiliyorlar. Evet. Yani senin yabancı olman benim kendi toplu ulaşım aracımda bağırarak konuşmana hak tanımıyor ki. Hak tanımıyor ama herhalde onların kültürlerinde var diye düşünüyorum. Hepsi yapıyor. Ama çok bencilce ya. Ben rahatsız oluyorum abi. Ben senin böyle hunharca konuşmanı istemiyorum. Ekstra şeye de değinelim. Mesela arkadaşlar ya da bireyler restorandayken ya da herhangi bir yerde fark etmiyor, yol ortasında da olabilir. Hoparlörü alarak konuşuyorlar. Bunu bilmiyorum, sen dahil misin? Ben dahilim ama benim bazen hoparlörüm bozuk o yüzden. Benim mesela sesim gitmiyor. Telefonun mikrofonu bozuk. Bazı arkadaşlarda da öyle olabilir bu arada. Genelleme yapmayalım. Ama duymadığı için hoparlörü alıyordur ya da telefonda teknik arıza olduğu içindir ya. O zaman okey. Yani ama genel manada hani bu bile abi ben senin ne konuştuğunu duymak zorunda değilim ya da ikili münasebet içerisinde. Çünkü buna benzer bir olay zamanında çok popüler bir hale gelmişti. Hatırlıyorum bir olay vaka bulmuştu. Sanırım ünlü bir sanatçıydı bu. Genç bir sanatçı. İsmini vermeyelim. O restorandayken birileri rahatsız olmuş, bir ailesiyle gelenler. Hatta bu ciddi anlamda medyaya da yansımıştı. Yani o arkadaş mesela hani ben konuşurum bu benim özgürlüğüm gibi bir ifade takıldığını diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim tabii ki burada. Ama bu tabii ki ister istemez rahatsız edici oluyor. Yo ben ama şey yapmam. Çok kalabalık bir ortamdaysam hoparlörü açmam. Şu an seni duyamıyorum ya da sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Sonra ben seni ararım derim, kapatırım ama ev ortamındaysam, samimi bir ortamdaysam orada hoparlörü açar Tabii. konuşabilirim. Onda sıkıntı Ben yok diye. sokak ortasında kamu açık alanda
olanlardan Yo, söylüyorum. orada yapmam. O da şeyden dolayıdır zaten. Hani hoparlörün bozuktur, telefonun bozuktur. Orada yapmak zorundasın yani. Yoksa iletişim kuramayacaksın. Haklısın. Mesela şeyler vardı, hatırlıyor musun? Eskiden böyle 90'lı 80'li yıllarda telefonlar vardı. Telefon kulübeleri. Hı hı. Hala var. Hala var. Kullandın mı hiç daha önce onda? Askerde kullandım. Harbi mi? Askerde bizde telefon yasaktı. Sim kart da yasaktı. Hı hı. İlk gittiğimde acemiliğimde kullandım. Onun dışında zaten hiç kullanmadım. Askerde de 2 kere ya da 3 kere kullanmışımdır. Hı hı. Daha da kullanmadım zaten. Abi çok efsane, nostaljik bir ürün mesela. Sokaklardan birçoğundan kaldırıldı belki ama hala mesela oradaki hani para atıyorsun da böyle bir bağlama sesleri falan vardır. Hı hı. Bilir misin, hatırlar mısın bilmiyorum ama o tını hala kulaklarımda mesela benim. Bir de abi en ayarı olduğum şey telefon konuşmalarında müşteri hizmetleri. Sebep? Sesli var, yapay zeka var artık. Bankaya bağlanmak istiyorsun, müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorsun, örnek veriyorum. Diyorsun ki müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum. Oradan sana yapay zeka soruyor. Müşteri hizmetlerine neden bağlanmak istiyorsunuz? Örneğin hesap numaramı öğrenmek için bağlanmak istiyorum diyebilirsiniz diyor. Benim burada ayar olduğum şey şu. Eskiden tuşlama yapılıyordu. Tuşlamada sıkıntı yok. Yine yapalım. Ama şimdi sesli yanıt servisine başladılar. Sesli yanıt servisi gerçekten kanser edecek cinsten yani. Evet, o beni de rahatsız ediyor. Yok işte söylüyorsun müşteri hizmetlerine bağlanmak istiyorum diye, neden bağlanmak istediğini soruyor. Hı hı. Onu söylüyorsun. İşte onu yapmak için diyor size şu menüyü aktarıyorum diyor. O menüyü aktarıyor sana, tamam mı? Hı hı. Orada sana sunduğu hizmetin hiçbiri senin müşteri hizmetlerine bağlanmanla ilgili değil. Sonra tekrar geriye dönüyorsun. Tekrar bağlanmak için uğraşıyorsun. En son işte ikna alıyor yardımcı olamayacağını yapay zeka. Ondan sonra müşteri hizmetlerine bağlıyor. Yani bu serüven yaklaşık, abartısız söylüyorum, bazen 10-15 dakikayı bile buluyor yani. Bir de var. Müşteri hizmetlerine bağlanıp iletişim kuramayan dayılarımız var, amcalarımız var. Evet, gündeme de çok popülasyona yansıyor maalesef. Evet. Bir de vardı bir zamanlar. O zamanlar tabii ortaokul zamanlarımız. Böyle kanımızda hareketli akıyor. Bir de yeni telefonumuz olmuş. Yani kendime ait ilk defa bir telefon numaram olmuş. Ama kontürlüydü o zaman. Evet. Yoktu. Hatırlıyorum. Fatura ya da TL yükleme yoktu. Başka bir numara seni aradığı zaman sana ekstradan kontör gelirdi. Yani örnek veriyorum, sen şimdi A sim kartısın. Evet. B sim kartı seni aradığı zaman A sim kartı sana B sim kartı seni aradığı için hediye dakika veriyordu. Hediye kontör veriyordu. Ben de yapardım o zaman. İşte ben A sim kartıyım. Farklı bir firmanın numarasını arıyordum. Numarayı sallayıp arıyordum yani. Ondan sonra onlar bana geri dönüyordu. Hı. İşte böyle, ama belli bir süre konuşman lazım. Onları konuşturmaya çalışırdım. Alo, işte kim aradınız? Ben şunu aramıştım ama siz çıktınız. İşte acaba akrabası mısınız, bilmem nesiniz, böyle konuştukça konuşurdum. Sonra kontör kazanırdım. Bir nevi kontör sapıklığı yapmışlığım da olmuştu yani. Enteresanmış. Sen yapmadın mı böyle bir şey? Yo, yapmadım. Ya buna ihtiyacım olmadı. Çünkü ben ilk telefonumu çok erken seviyelerde almadım. İlk telefonum herhalde 2014 yılı falandı. Oha. Evet. 2014 yılı mı? Ama ihtiyacım yoktu ki benim. Yani ben zaten evden okula gidiyordum. Okuldan eve geliyordum. Bilgisayar oynuyordum. Yani ben bilgisayar bağımlısı bir kişiydim o zamanlar. Telefona ihtiyacım yoktu benim. Yani ben de işte evden hiç gizli numaradan, yani kare 31 kareyi tuşlayarak başka bir numarayı aradım mı? Aramadım. Onu ne işe yarıyor ki? Numarayı gizliyor. Yani senin numaranı gizliyor. Sonra gizli numarayla başka yere arıyorsun. Yok, hiç ihtiyacım olmadı açıkçası. Hiç mi ihtiyacın olmadı? Hayır, niye ihtiyacım olsun ki? Sanırım burada telefon sapığı varsa o da benim herhalde. Fazlasıyla. Ben o olayı bile anlamadım açıkçası. O kadar uzun. O değil de bir de SMS'ler vardı ya. Eskiden kullanırdık. Evet. Mazisi büyüktür. .D vardı. Evet. .S. Sadece o mu? Messenger falan da vardı. Messenger falan, ben onları bilmiyorum. Benim şeyim SMS'le başladı abi. Benim liseli aşk hayatım da öyle başladı. İlkokul aşk hayatım çok böyle yoktu ama lisede SMS'le başladık biz. .S'ler, .P'ler, .D vardı. .D koyarsan böyle kahkaha atıyordun. Büyük .D koyarsan büyük kahkaha atıyordun mesela. Sonra vardı. Noktalı virgül, parantez, göz kırpıyordum. Ya hala kullanılıyor onlar. Ama şimdi eskisi gibi değil. Şimdi emojiler var. WhatsApp var. Diğer mobil uygulamalar var. Sosyal medyalar var. Eskiden sadece SMS vardı abi. Onun tadı ayrı. Mesela SMS'leri şey için kullanıyoruz sadece. Eski önemini yitirdi ama. Ya internet paketin biterse ya da bir hizmet alacaksan, örnek veriyorum, bir telefon şirketinden falan, o hizmeti gerçekleştirmek için kullanıyorsun. Başka da hiçbir işe yaramıyor. Kimliğini doğruluyorsun. Evet, kimliğini doğrulamalar vesaireler.
telefon görüşmeleri gerçekten ilginç konulardan biri bence yani. Çünkü biz telefonda aslında iletişim kuramıyoruz abi. Yani telefonda iletişim kurmak gerçekten büyük bir beceri istiyor günümüz Türkiye'sinde. Sadece o da değil. Yani ben şöyle düşünüyorum. Telefonla iki kişi görüşüyor ya, mesela yüz yüze görüşmeyle arasında dağlar kadar fark var tabii. O doğru tabii. Normal yüz yüze görüşen bir kişi eğer kendini gerçekten iyi ifade edemiyorsa telefonda da bir o kadar da iyi ifade hiç edemiyor. Burada aslında sıkıntı şey mi sana göre? Kişinin kendisini ifade edememesi. Sadece o da değil bak. O var tabii. Ama burada özgüven problemleri var. Düşüncelerini dile vurma dediğimiz bir olay vardır ya. Hı hı. Abi o dile vurma olayını gerçekleştiremiyor. Çünkü benim düşündüğümü karşı taraf da benden önce düşünmeli gibi. Hani empati yapsın. Ben söylemeyeyim. Söylemeden anlasın kafası. Hı hı. Bunu yüz yüzeyken belki mimiklerinle, hareketlerinle ifade edebilirsin ama onu telefonda ifade etmen mümkün değil. Belki bunu insanlar fark etmiyorlar. Belki bu yüzden çok fazla iletişim kopukluğu da olabilir. Ya da kafasında yaşadığını, tamam Hı hı. mı? Kafasındaki senaryoyu karşısındaki kişinin de bildiğini düşünüyor. Bir de telepati var. Hı hı. Mesela sen tam bir kişiyi arayacakken tam elinde telefon, tam arama tuşuna basacakken o kişi seni arıyor. Sende oldu mu hiç bu? Evet, oldu. Hatta geçen gün sen aradığım gibi açtın. Evet. Anne bu da güzel oluyor ya. Lan diyorsun tam ben de seni arayacaktım gibi bir şey geliyor. Aynen. Umarım telefon görüşmelerimiz hep böyle güzel haber veren, gülücükler saçtıran. Hı hı. Gülücükler saçtırmasa da keşke aramasaydım, niye aradım, niye aradı olmayan. Alacaklının değil de vereceklinin aradığı telefon görüşmelerinin bol olduğu günlerde görüşmek üzere diyorum. Ben de son olarak şöyle kapatalım o zaman. Bireyler kendilerine mümkün mertebe iyi ifade edebilmek için ya bunun için diksiyon eğitimi ya da vesaire eğitimleri almalarına gerek yok. Sadece yüz yüzeyken insanlar kendi mimiklerini, kendini iyi ifade edebilecek sözcükleri, ki bunun için kitap okumak gerekir. Hı hı. Ciddi bir bilgi gerekiyor. Hı hı. Sıfır bilgiyle yapılacağını zannetmiyorum. Hı hı. Karşı tarafa kendini iyi ifade edilebilecek seviyeye getirmek gerekiyor ki telefon görüşmelerimizde ya da online mülakatlarımızda karşı tarafa kendimizi çok iyi ifade edebilelim mantığıyla diyorum ve sağlıcakla kalın diyorum.